Herkese merhabalar. Ağır Siklet Boks kanalına hoş geldiniz. Bu videoda ağır siklet tartışmasız dünya şampiyonluk maçının tahmin, analiz ve yorumuyla sizlerle beraberim. Tyson The Gypsy King Fury, Alexander The Cat Usyk'e karşı gerçekten uzun yıllardır beklediğimiz bir maç. Zaten tartışmasız dünya şampiyonluk maçı ağır siklette 20 yılı aşkın bir süredir bekleniliyor. Ve gerçekten böyle bir karşılaşmaya çok hasret kaldık. Son da artık 10 günlük bir zaman kaldı bu karşılaşmaya. Dilerseniz öncelikle bu maçın nerede yayınlanacağından ve karşılaşmanın ücretinden bahsedelim. Tabii bu maç DAZN'de yayınlanacak ve DAZN Pay-Per-View öde izli olarak yayınlanacak. Burada Fight kartı görüyorsunuz. Bu ücretli olan kart ve Prelims kartta DAZN YouTube kanalı üzerinde olacak. Ve burada da Moses Itauma ile İlya Mezencev arasındaki ağır siklet maçını ücretsiz bir şekilde izleyebileceksiniz. Ama ücretli olan yayın saat 7'de başlayacak. Ve DAZN'de 710 lira ödeyerek bu karşılaşmayı izleyebilirsiniz. Zaten burada da söylüyor 20 yılı aşkın bir süredir bu karşılaşmanın beklenildiğinden. Burada da görüyorsunuz DAZN Boxing'de Prelims yani maç öncesi yayınında saat 6'da 3 tane karşılaşma olacak. Bunu ücretsiz bir şekilde izleyebileceğiz. Şimdi buradan artık videomuzun detaylarına geçelim. Bu videomuz 3 kısımdan oluşacak ve birinci kısımda kriterlerden bahsedeceğim. 13 tane kriter var belirlediğim. Bunları iki boksörün kıyaslaması şeklinde yapıyor olacağım. Tek tek açıklayacağım. İkinci kısımda ihtimallerden bahsedeceğim. Yani bu kriterleri göz önüne alaraktan acaba maç nasıl sonuçlanır diye 4 tane ihtimal belirledim. Bunlar üzerinde konuşacağız. Ve üçüncü son kısım olarak da ben kendi tahminimi yapıyor olacağım bu ihtimaller arasından ve neden onu seçtiğimi de yine özetleyerekten sizlere aktarıyor olacağım. Dilerseniz daha fazla lafı uzatmadan öncelikle kriterlerden başlayalım. Ben şimdi 13 tane kriter sayacağım. Bunlara tek tek gireceğiz ve ben her kriteri söylediğimde ekranda o işte hangi boksörü seçtiysem onunla alakalı bir görsel ya da bir video olacak. Şimdi kriterleri saymaya başlıyorum. Sizler de isterseniz not alabilirsiniz. Bakalım bu kriterlerde kim önde? Kriterler boy, hız, teknik, ring IQ ya da boks zekası da diyebiliriz. Fent ve eskivler, savunma, saldırı, footwork, mental güç, istek, yumruk gücü, tecrübe ve yetenek olaraktan 13 tane. Şimdi öncelikle boydan başlayalım. Tabii ki boy konusunda biliyorsunuz Tyson Fury üstün zaten. 2.06'lık bir boyu var. Ve gerçekten de bakın bu işte pres konferanstaki boy farkını burada net bir şekilde görebiliyoruz. Tyson Fury aslında bugüne kadar kendisinden kısa rakiplerle çok fazla karşılaştı ama Alexander Usyk pek de Tyson Fury kadar uzun bir rakiple maç yapmadı. Karşılaştığı en uzun rakip Anthony Joshua'ydı. Şimdi bu durumlara gelelim. Bu boy mevzusunda bakın Tyson Fury 2.06 ve Alexander Usyk de 1.91. Tyson Fury'yi düşüren ve Alexander Usyk'in boylarına yakın iki tane boksör vardı. Bunlardan birisi Steve Cunningham, diğeri de Francis Ngannou'ydu. Steve Cunningham 1.90 boyunda ve kanat açıklığı 2.08. Francis Ngannou da 1.93 boyunda ve 2.11 kanat açıklığı bulunuyor. Ama baktığımız zaman burada Alexander Usyk'in kanat açıklığı sadece 1.98. Yani bu iki boksör Tyson Fury'yi düşürdü ama kanat açıklığının büyüklüğü sayesinde düşürmeyi başardı. Diğer taraftan Tyson Fury ise dediğim gibi kendisinden kısa birçok rakiple aslında maç yaptı.
Bu konuda Alexander Usyk boy konusunda bir dezavantajı olacaktır. En azından Tyson Fury'nin çenesine vesaire, kaşına, işte o biliyorsunuz kaşında açılma tam anlamıyla iyileşecek mi, iyileşmeyecek mi veya iyileşti mi, ne derecede iyileşti, bunlar tam net olarak bilinmiyor. O doku zaten orada çok da şey değildir yani. Tamamen iyileşmediğini söyleyenler de var, uzmanlar. Bakalım bu konuda nasıl bir durum olacak, ama dediğim gibi Alexander Usyk çok fazla içeriye girmediği sürece o yarayı kolay kolay yumruk isabet ettirip açamayacaktır. Bu konuda söylediğim gibi Tyson Fury'nin avantajı var. Çünkü kendisinden kısa rakiplerle defalarca maç yaptı, ama Alexander Usyk ilk defa Tyson Fury kadar uzun bir rakiple maç yapıyor olacak ve kanat açıklığı da Tyson Fury'yi düşüren boksörlere göre, tabi Deontay Wilder'ı saymadık çünkü Deontay Wilder zaten Alexander Usyk'ten uzun bir boksör. Şimdi bir diğer kriterimize geçelim. Hız. Hızda tabii ki Alexander Usyk önde. Hız konusunda Alexander Usyk neden önde? Hem ayakları hızlı hem elleri hızlı. Her anlamda bunları görebilirsiniz. Bunun dışında zaten hep söylüyorum, Tyson Fury son yıllarda özellikle bacaklarının yavaşlığı artık çok göze batmaya başladı. Ben hep söylüyorum, yurt dışındaki bir kanalda hani yorum yaparlarken şey söylemişti, hani Tyson Fury's legs gone, yani bacakları gitti artık diye söylemişlerdi. Bu çok önemli bir faktör. Çünkü ringde hızlı hareket etmediğiniz zaman karşınızda da hızlı bir rakip varsa, işte Alexander Usyk gibi, size çok rahatlıkla yumruk isabet ettirecektir. Bir diğer konu, o yumruklardan, yani sizin attığınız yumruklardan da rahat bir şekilde kaçabilmesine de fırsat tanıyacaktır rakibinizin hızlı olması. Bu açıdan da tabii ki çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Bu hız konusunda zaten hepimiz hemen hemen ortak düşünüyoruzdur diye düşünüyorum. Evet, tekniğe geçiyoruz. Teknikte de yine ben Alexander Usyk'i seçtim. Çünkü teknik açıdan baktığımız zaman yumruk isabetleri muhteşem bir oranda Alexander Usyk'in. Çünkü çok farklı açılardan yumruklar atabiliyor. Zaten bunu görselde de gördüğünüz gibi Joshua karşısında da hem birinci maçta hem ikinci maçta güzel isabetli yumruklar buldu. Gerçekten Alexander Usyk'in hem o adımlamalarıyla beraber hem de yaptığı savunma hareketleriyle beraber tekniğini de işte bir araya getirmesi çok büyük bir avantaj sağlıyor ona. İşte bu Derek Chisora maçında da ben görmüştüm. Rakibinin etrafından dönüp yumruk attı. Yani rakibini takip ediyor. Ne yapacağını güzel okuyor. Birazdan zaten diğer kriterlerde de bahsedeceğim bundan. Çok güzel bir şekilde rakibine rahat bir şekilde yumruk isabet ettirebiliyor teknik anlamda diye söyleyebilirim. Bu açıdan da Alexander Usyk'i ben önde gördüm. Bir diğer konuya geçelim. Ring IQ ya da boks zekası konusunda Alexander Usyk bence yine Tyson Fury'den önde. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Joshua ile yaptığı ikinci maçta Alexander Usyk ciddi anlamda yumruklar almıştı. Maçın bazı kısımlarında 9. round olabilir. Ama 10. roundda bambaşka bir Alexander Usyk gelmişti. Yani bu da şunu gösteriyor. Maç içerisindeki olağan akışı kafasında tasarlayıp çözümleyip bir sonraki roundda rahat bir şekilde işleri yoluna sokabiliyor. Bu da yani boks zekasını gösteriyor gerçekten. Boks bilgisi her anlamda var ve rakibi gerçekten çok çabuk okuyabiliyor Alexander Usyk. Şu yanlış anlaşılmasın. Şimdi Tyson Fury'nin de ring zekası gerçekten boks zekası üst düzeyde, ama Alexander Usyk bence bir tık daha önde diye düşünüyorum. Şu açıdan bunu söylüyorum. Şimdi Tyson Fury maç içerisinde bazen bir şeyler ters gidiyor.
onu çözümlemesi 2 round 3 round alabiliyor. Ama Alexander Usyk hemen bir roundda şey yapabiliyor. Ona adapte olup devam edebiliyor. Bu açıdan ben Alexander Usyk'in zekasını çok beğeniyorum. Oyun içinde de mesela yaptığı plan az önce de söylediğim gibi tutmadığı zaman çok çabuk onu değiştirebiliyor. Ve kendisini maç içerisinde de görebilip değiştirebiliyor. Bu da çok güzel bir özellik gerçekten. Boks adına zaten hani o teknik tabirlerin tamamını biliyor. İşte footwork vesaire hepsinde çok iyi. İşte fent'tir, esquive'dir. Bunlarda da yine değineceğiz birazdan. Gerçekten iyi bir boksör. Kombine yumruklarını çok iyi biliyor. Buna da değinmeden geçmek istemiyorum. Aslında bunu teknikte de söyleyebilirdim. Kombine yumruklarını gerçekten kafasında tasarlayıp ne zaman nerede vuracağını o kadar iyi biliyor ki rakibini şaşırtıyor. Yani bir bakıyorsunuz bu bana işte mesela body shot vuracaktı diye düşünüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz çenenize yumruk gelmiş. Yani kısa direk gelmiş. Bunu çok defa gördükçe şu an maçında Alexander Usyk'in yaptığını. Yani karşıdaki boksörü çok böyle farklı açılardan düşündürüp gerçekten zor durumlara sokabiliyor Alexander Usyk. Şimdi buradan fent ve esquive'lere geçelim. Fent ve esquive konusunda Fury'nin üzerine ben boksör tanımıyorum açıkçası. Bakın burada da gerçekten muhteşem bir şekilde kaçıyor. Kafa hareketleri gerçekten muhteşem. Esquive'leri vesaire. Tabi fentlerini de çok iyi yapıyor Tyson Fury. Çünkü bunu hani defalarca gördük Deontay Wilder maçında. Deontay Wilder maçında ne yapıyor? Bakın hep kafası böyle şaşırtmaçlı. Yani hem kafasıyla şaşırtıyor adamı hem de yumruklarıyla beraber atacak gibi yapıyor. Atmıyor böyle. Değişik yani. Farklı açılardan rakibinin beynini böyle yoracak şekilde fent hareketlerini de yapıyor gerçekten Tyson Fury. Ve bunları da bence Usyk'e karşı da yapacaktır. Çünkü Tyson Fury her zaman bu kafa hareketlerini yapmayı seviyor. Rakibini şaşırtmayı seviyor. Bunu Alexander Usyk de yapıyor ama Tyson Fury yani artık bununla bütünleşmiş. Öyle söyleyeyim. Sürekli yani böyle rakibine bakıyor. Şey yapıyor. Kafası sürekli oynak yani şeyin. Tyson Fury'nin vücudu da yine aynı şekilde çok iyi şekilde hareket ettirebiliyor. Bu açıdan ben Tyson Fury'nin üzerine ağır siklette şu anda fent ve esquive konusunda özellikle fent konusunda şaşırtma hareketi konusunda bir boksör tanımıyorum. Bunda da benimle beraber aynı fikirde olanlar olacaktır. Alexander Usyk'i önde görenler olacaktır. Artık yorumlarda buluşuruz diye söylüyorum. Burada savunma kısmına geçelim. Savunmada da yine ben Alexander Usyk dedim. Alexander Usyk'in yaptığı savunma gerçekten çok profesyonel bir savunma. Çok ileri düzey bir savunma. Çünkü neden? Çoğu zaman yaptığı savunmada böyle eldiveniyle beraber, koluyla beraber daireler çizerekten kafasını da o eldivenin arkasında güzel bir şekilde saklayaraktan hem şey yapıyor yani yükselip alçalaraktan o rakibin kolay yumruk atmasını engellemiş oluyor. Bunları yaparken de ayaklarını yine kullanıyor. Footwork'ü kullanıyor. Bu inanılmaz bir şey. Yani hem vücudunu hem kafasını hem eldivenlerini hem de ayaklarını aynı anda kullanıyor. Yani bunu boksa bilmiyorum yeni başlamış arkadaşlar herhalde şey diyordur yani bu adam bunu nasıl yapıyor gibi. Çünkü aynı şeyi iki şeyi bile bir arada yapmak hani belli bir zaman sonra oturuyor. Yani boksör arkadaşlar daha iyi bilecektir bunu. Ki maç esnasında yani bunu hesap edip yapmak da çok büyük bir tecrübe gerektiriyor. Çünkü rakip herhangi bir boşluğunuzu bulduğu anda sizi yani özellikle ağır siklette çok felaket derecede cezalandırabilir. Hemen kendinizi yerde görebilirsiniz. Ama Alexander Usyk'teki bu footwork ile beraber vücudunun kıvraklığı, başının hareketli olması ve eldiveniyle beraber hem de vücuduyla beraber onu hareketli bir şekilde
sürdürerekten savunmayı yapması, yani savunmadaki en üst seviyedir bence. Hani Tyson Fury'nin savunması yok mu? Tyson Fury'nin savunması artık şeye döndü. Rakip ona hani yumruk atmasın diye baktı ki hani çok yaklaştı rakip ona, hemen üzerine çullanıyor. Tyson Fury'nin savunması bu. Bir de arada şey yapıyor. Caplarını vuruyor. İşte kısa direklerini vuruyor. Bir de yani çok böyle aşırı yaklaştıysa rakibi body shot vuruyor. O şekilde rakibini uzaklaştırmaya çalışıyor Tyson Fury. Ben yine savunma anlamında gerçekten Alexander Usyk'i çok önde görüyorum. Şimdi buradan saldırıya geçelim. Saldırıda da ben Tyson Fury'yi önde görüyorum. Neden? Çünkü Tyson Fury, o hani az önce söyledim ya, rakibi kendine yaklaştığı zaman üzerine çullanıyor. Ama Tyson Fury'de şöyle bir özellik var. Ringin iplerini çok güzel kullanıyor. O çullanmanın hemen ardından zaten rakibi yorulduğundan dolayı ikili kombinelerini sürekli kullanıyor. Yani mutlaka ikili kombine atıyor Tyson Fury. Yeter ki rakibini böyle açık bir tarafını görsün. Hemen direkt o yumruklarını atıyor. Hani Usyk'te üçlü dörtlü de kombine yumruklar var ama Usyk bunları sürekli yapmıyor. Hani defans ağırlıklı bir boksör olduğu için rakibinin en zayıf anını, onu yorduğu bir anı kollayaraktan, bu da tabii zekasını gösteriyor, o anlarda bu yumrukları yapıyor. Ama Tyson Fury direkt rakibin üzerine gidebiliyor yani. Öyle şey yapmıyor. Geri durmuyor. Bu açıdan ben Tyson Fury'yi saldırı anlamında önde görüyorum. Rakibine ikili kombinelerini vuruyor. Body shotlarını çok güzel vuruyor. Ve birazdan kriterler arasında yine yumruk gücü de var. Oraya da geleceğim. Bunu yumruk gücüyle birleştirdiğinde rakibini çok çabuk hani yıpratabiliyor Tyson Fury. Ve Tyson Fury de yine aynı şekilde farklı açılardan yumruklar bulabiliyor. Hatırlayacaksınız ki bu Dillian White'ı aparkatla beraber düşürmüştü ve yumruğu neredeyse biz göremedik. Çok hızlı bir şekilde rakibine bu yumruğu isabet ettirmişti ve Deontay Wilder'a da hatırlayacaksınız 3. karşılaşmalarında Wilder ona vurmaya çalışıyordu. Tyson Fury şöyle bir kaçtı, ardından sağını indirdi. Gerçekten bu farklı açılardan güzel bitirici yumruklar bulabiliyor Tyson Fury. Ben bu saldırı anlamında Tyson Fury'yi önde görüyorum. Buradan footwork'e geçiyoruz. Footwork biliyorsunuz ki ayak hareketleri demek. Yani ringdeki adımlamanız, ileri, geri, sağa, sola artık hepsini kapsıyor bu. Ve bunda da Alexander Usyk'i ben çok önde görüyorum. Çünkü az önce de bahsettim. Zaten videonun başında. Tyson Fury'nin artık ayakları yok gibi bir şey yani. Çok yavaşladı. Bakmayın, o antrenman videoları paylaştı son dönemde. Gayet fit gözüküyor işte. Bir iki böyle kısa direkler vuruyor. Ringin etrafında dönüyor falan ama Usyk'in ayaklarının hızına baktığınız zaman, ringdeki yürüyüşüne baktığınız zaman Tyson Fury'nin çok geride kaldığını zaten hissediyorsunuz. Alexander Usyk bambaşka bir seviyede. Bu footwork anlamında kesinlikle, özellikle de ağır siklette ben Alexander Usyk'ten daha iyi footwork yapan bir boksör görmüyorum. Onu da ifade etmiş olayım. Burası da gayet açık bir konu. O yüzden burayı uzatmayacağım. Hemen geçiyoruz mental güce. Mental güçte de ben yine Alexander Usyk'i seçiyorum. Neden? Şöyle bir olay olmuştu. İkisi beraber bir masada oturup konuşmuşlardı ve Alexander Usyk, ben bu maça işte şu kadar haftadır veya şu kadar aydır hazırlanıyorum demedi. Ben bu maça kariyerimin başından beri hazırlanıyorum dedi. Bu da mental anlamda ne kadar bu maça odaklandığının göstergesi ve gerçekten ne yaptığını bilen bir boksör. Rakibine de çok saygı duyan bir boksör. Kendisini bu boksun içerisinde mutlu hisseden bir isim. İşte zaman zaman röportajlar da yapılıyor. Boksu zaten çok sevdiğini defalarca dile getirdi ve ailesini de çok seviyor.
mental anlamda gelgitleri olmayan ve çok güçlü bir karakterli bir isim Alexander Usyk, ama Tyson Fury işte içkidir, diğer şeylerdir, işte ismini söylemek istemiyorum. Çok fazla gittili geldili bir isim. Mental anlamda bu açıdan ben Alexander Usyk'i önde gördüm. İstek konusu. Şimdi istekli olmak konusu ne demek? İştah yani. Bu maçı kazanma isteği. Alexander Usyk'te bence daha fazla var. Çünkü Tyson Fury röportajlarında şöyle söylemişti bir ara. Sanıyorum Francis Ngannou maçının başlangıcındaydı. Evet, şeydeydi. Soyunma odasında konuşuyordu. İşte dedi ki yine sıradan bir şey günü, sıkıcı bir gün. Yani maç gününü adam sıkıcı olarak görüyor. Yani tabi senelerdir boks yaptığı için, küçüklüğünden beri boksör zaten ve boksör de bir aileden geliyor Tyson Fury. Yani belki de onu normal karşılayabiliriz bu konuda. Çok fazla idman yapmış. Yani idmanlara bile, antrenmanlara bile sıradan diyor. Yani idmanlar hep aynıdır diye söyleyen bir Tyson Fury var. Sıkılmış yani artık şeyden. Çok da öyle kazanıp kazanmaması önemli değilmiş gibi. İşin yani boks olarak değil de bir iş olarak bunu görerek öyle yaşamını sürdürüyor gibi geldi bana Tyson Fury. Ama diğer taraftan Alexander Usyk en başından beri, Cruiserweight'ten çıktığından beri, bu Charles Witherspoon maçı sonunda da söylemişti. Ben kesinlikle dünya şampiyonu olacağım diye. Hala da o içerisindeki istek var. Tyson Fury'ye bile mesaj göndermişti zamanında ki Tyson Fury emekli oldum vesaire dediği zamanlarda Tyson ringe dön işte karşılaşalım gibisinden ona mesaj bile göndermişti. Gerçekten bu da Alexander Usyk'in ne kadar istekli bir boksör olduğunu gösteriyor. Ring içerisinde de gerçekten çok istekli. Tyson Fury de ilginç bir şekilde o ringe çıktığı zaman yani bize şeyler göstermeyi, güzel bir şeyler göstermeyi de seviyor yani. İster biraz içinde var yani o şey, ama tam manasıyla iki boksörü kıyasladığımız zaman Alexander Usyk'in daha fazla istediğini, tartışmasız dünya şampiyonu olmayı daha çok arzuladığını ben düşünüyorum. Alexander Usyk kesinlikle bu konuda daha isteklidir diye düşünüyorum. Şimdi buradan yumruk gücüne gelelim. Yumruk gücünde ben Tyson Fury'yi önde görüyorum. Gerçekten hani dünya çapında farklı bir algı var. Tyson Fury'nin yumruklarının zayıf olduğuyla alakalı, ama ben öyle düşünmüyorum. Francis Ngannou da çok sert yumruklar vurdu. Sadece hani Ngannou bilmiyorum, çok aşırı derecede iyi hazırlandığı için bu yumruklara aşina geldi. Ya da öyle gelmiş olabilir. Veya Tyson Fury ben yine analiz videolarında da söyledim. Ngannou Tyson Fury'ye ters gelmiş de olabilir. Zaten hani Fury yumruk vurduğunda Ngannou'nun suratında onun etkisini biz hissetmiştik. Deontay Wilder'ı zaten defalarca düşürdü. Ve çok çabuk, hani bir yumrukta da düşürebiliyor. İşte Dillian Whyte'a yaptıklarını gördünüz. Normalde hani Tyson Fury bu son zamanlara kadar knockoutçu bir boksör değildi. Yumruk gücü iyi olan bir boksör değildi, ama bu Sugar Ray ile beraber çalıştığı zamanlar, işte Kronk Gym'e girdiği zamandan beri yanılmıyorsam Deontay Wilder 2 maçında bir araya gelmişlerdi diye hatırlıyorum. O zamandan beri gerçekten Tyson Fury'nin yumruk gücü çok ama çok arttı. Her an rakibini düşürebilecek bir boksör Tyson Fury. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Diğer taraftan Alexander Usyk öyle knockoutçu bir boksör değil. Rakibini yıpratıyor. Tabiri caizse takati kesiliyor artık rakibin. O anlarda da bu sefer Alexander Usyk rakibinin üzerine gitmeye başlıyor ve öyle düşürüyor yani. Adım adım sona doğru giderekten
rakibini tüketiyor ve öyle bitiriyor işini. Ama Tyson Fury bir anda rakibini düşürecek bir yumruğa sahip. Şunu düşünenler de olabilir. İşte Joshua'ya 3. roundda birinci maçta işte güzel bir isabet ettirmişti Alexander Usyk. Tabi orada güzel bir açı yakaladı ama bu her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Kısacası düşüncem bu şekilde. Ben Tyson Fury'nin daha yumruk gücünün sert olduğunu düşünüyorum. Yine yorumlara yazarsınız bu konudaki düşüncelerinizi. Tecrübe açısından baktığımız zaman ben yine Alexander Usyk diyorum. Çünkü bugüne kadar gerek amatör kariyeri olsun, gerek profesyonel kariyeri olsun birçok önemli isimlerle beraber karşılaştı. Hem cruiserweight'te hem ağır siklette hem de daha düşük sikletlerde yine o sikletlerin en iyi, en yetenekli boksörleriyle beraber maç yaparaktan bu zamanlara geldi Alexander Usyk. Ama Tyson Fury ise amatörde öyle çok fazla önemli isimle karşılaşmadı. Profesyonelde de işte bir Klitschko ve bir de birkaç önemli isim haricinde pek ciddi yetenekli bir rakiple beraber karşılaşmadı Tyson Fury. Bu açıdan ben Alexander Usyk'in tartışmasız bir şekilde daha tecrübeli olduğunu düşünüyorum. Tabi sizler yine yorumlarınızı yazarsınız. Yetenek konusuyla birlikte kriterleri bitireceğiz. Evet, yetenekte de ben yine Alexander Usyk'i önde görüyorum. Yine yanlış anlaşılmasın. Tyson Fury gerçekten çok yetenekli bir boksör. Bunu yani gözüm kapalı söyleyebilirim. Tyson Fury idman yapmadan gelsin, yine ağır sikletteki çoğu boksörü yener. Bunu da iddialı bir şekilde ifade edeyim. Ama Alexander Usyk bence yine bir tık önde. Çünkü bu adam hem zeka anlamında hem boksun içinde olma anlamında ve kendini geliştirme anlamında da Tyson Fury'ye göre çok ama çok daha iyi bir boksör. Tyson Fury biraz hani egosuna güveniyor. Çünkü karşısında onun kadar iyi bir rakip bugüne kadar gelmedi. Gelmediğinden dolayı da kendisine çok güveniyor Tyson Fury. Ama Alexander Usyk her rakibine saygı duyuyor ve kimin ne yetenekleri olduğunu maçın öncesinde çok güzel analiz ediyor. Örneğin bu Anthony Joshua karşılaşmasında gerçekten rakibini o kadar iyi analiz etmiş ki birinci maçta Joshua neredeyse hiçbir şey yapamadı ve maçı domine etti Alexander Usyk. Yine Daniel Dubois maçında da aynı şey oldu. Ben gerçekten Alexander Usyk'in yetenek anlamında çok çok değerli bir boksör olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün donanımları var. Boksla alakalı ne kadar yetenek diyebileceğiniz özellik varsa hepsi Alexander Usyk'te var. Ayakları hızlı, elleri hızlı, kafası hareketli, savunması hareketli, ondan sonra saldırısı doğru yerlerde, farklı açılardan bulabiliyor, yumruklardan kaçabiliyor. Her özellik var. Vücudunu hareket ettirerekten yine yumrukları savuşturabiliyor. Kondisyonu çok çok yüksek. Bir maç içerisinde hesaplasalar belki de ağır siklette en fazla yumruk isabet ettiren boksörlerden çıkacaktır diye düşünüyorum. Alexander Usyk zaten diye izleyende bir ara böyle bir şey çıkmıştı, yani böyle bir bilgilendirme çıkmıştı. Tüm sikletler arasında bile Alexander Usyk 7. miydi 8. miydi neydi en fazla yumruk isabet ettirme oranında ve aynı zamanda yumruk almamakta da yine gerçekten Alexander Usyk gayet iyi. Her ne kadar son yıllarda biraz performansı düşmüş olsa da yetenek anlamında ben Alexander Usyk'i yine önde görüyorum Tyson Fury'den. Şimdi buradan dilerseniz artık ihtimaller kısmına geçelim. İhtimaller, bu maçla alakalı ihtimaller neler diye hemen ben sizlere 4 ihtimali sıralayayım arkadaşlar. Fury knockout'la, Fury sayıyla, Usyk sayıyla ve beraberlik ihtimali. Şimdi bu ihtimalleri tek tek
ele alacağız. Tabii Tyson Fury'nin knockout etmeye ihtimali var mı? Elbette ki var. Az önce de bahsettiğim gibi gerçekten Tyson Fury yumruk gücü anlamında çok daha iyi Alexander Usyk'ten ve şöyle bir detay daha var. Videonun başında da söyledim. Eğer ağır siklette en küçük bir hata yaparsanız Alexander Usyk her ne kadar çok iyi bir boksör olsa bile bütün büyük boksörler hata yapabilir. Geçenlerde maç vardı mesela alt sikletlerde Naoya Inoue işte Luis Nery arasında karşılaşma. Ben zaten canlı izledim onu. Birinci roundda Inoue'ye düşmüştü. Ama sonra ne oldu? Rakibini perişan etti. Ama burada önemli bir durum var. O düştükten sonra maç içerisinde nasıl bir adaptasyon sağlayıp devam edebildi? Bu da gerçekten çok büyük bir boksör olduğunu, yetenekli bir boksör olduğunu gösteriyor. Alexander Usyk de böyle bir boksör. Fark şurada. Siz düşük sikletlerde, yani kilonun az olduğu sikletlerde belki bundan kurtulabilirsiniz. Ayağa kalkabilirsiniz ama ağır siklette belki de kalkamazsınız. Çünkü yumrukların şiddeti o kadar farklı ki. Yumrukların şiddeti, yani ağır siklette sizi bir yumrukta bitirebilir. Bu Alexander Usyk için de aynı. Alexander Usyk knockout olmaz diye bir şey yok yani. Öyle bir durum yok. Her boksör knockout olabilir. Bunu da söylemiş olayım. Bu açıdan Tyson Fury bu maçı knockoutla kazanma ihtimali var. Düşük de olsa var. Ne yapabilir? Alexander Usyk'in üstüne gidebilir. Savunması yüksek bir boksörün üzerine gitmek ne kadar işe yarayacaktır? Tartışılır. Ama öyle bir anını yakalar ki işte ringde köşeye sıkıştırır. Çullanır, yorar, bir şey yapar. Aradan bir uppercut, bir yumruk bir şey çıkartır veya body shot. Düşürebilir mi? Düşürebilir. Bu da bir ihtimal. Ama bu bana göre düşük olan ihtimallerden bir tanesi. Şimdi bir diğer ihtimale geçelim. Tyson Fury sayıyla. Ki bu da çok yüksek olan ihtimallerden bir tanesidir. Onu da söylemiş olayım. Şimdi Tyson Fury bu maçı sayıyla nasıl kazanır? Tyson Fury tıpkı Vladimir Klitschko'yla dövüştüğü maçtaki gibi uzaktan dövüşür de Usyk'i ona yaklaştırmazsa böyle her round puan toplayaraktan, rakibini de zaten her zamanki gibi kirli boks yaparaktan yorarsa bu maçı bir eli yağda bir eli balda sayıyla beraber kazanmış olur Tyson Fury. Şu anda hani ihtimallerden bahsediyoruz, onu söyleyeyim. Maçın sonunda da özür diliyorum. Videonun sonunda da ben bu ihtimallerden hangisini seçtiğimi söyleyeceğim ve genel bir toparlama yapacağım. Yani bazı söylemediğim şeyleri de orada söylüyor olacağım. Bunu da hatırlatmış olayım. Bir diğer bir ihtimal Usyk sayıyla. Şimdi Alexander Usyk bu maçı sayıyla alma ihtimali düşük mü? Hayır, değil. Çok fazla yüksek. Neden çok fazla yüksek? Çünkü az önce ne söylemiştim? Alexander Usyk Tyson Fury'nin çenesine ya da kafasına vesaire yumruk vurabilmesi için içeriye girmesi gerekecek. İçeriye girebilecek bir boksör mü Alexander Usyk? Evet. Çünkü neden? Footwork'lerini çok güzel bir şekilde yapabiliyor. Farklı açılardan yine yumruklar bulabiliyor. Yani Tyson Fury bir şeyi düşünene kadar Alexander Usyk kafasında bir plan kurup içeriye girebilir. Yine şaşırtma hareketlerini kullanaraktan içeriye girebilir. Tyson Fury bunlara engel olabilir mi? Eğer Vladimir Klitschko maçındaki gibi dövüşürse olabilir. Ama Tyson Fury'nin kendisi söyledi ki ben artık dedi Klitschko maçındaki gibi dövüşmüyorum. Ama herhangi bir idmanla beraber eğer bu maçı öyle bir şekilde hazırlandıysa, yani tabiri caizse gerçekten boks yapma açısından, teknik açıdan bu maça geldiyse Tyson Fury bu Alexander Usyk'in planlarını suya düşürebilir. Ama Tyson Fury son yıllarda dövüştüğü gibi dövüşürse Alexander Usyk için içeri girmek o kadar da zor olmayacaktır. Zaten Tyson Fury de yavaşladığı için
ayakları yavaşladığı için Alexander Usyk'in içeriye girmesi o kadar da zor olmaz diye düşünüyorum. Tıpkı o Derek Chisora maçındaki işte rakibin etrafından dönüp yumruk bulması gibi farklı açılardan yine bunu Tyson Fury'e karşı da kullanabilir. Gerek body shot olsun. Sonuçta bunlar sayı olarak işlendiği için bu açıdan Alexander Usyk'in avantajı olabilir diye söyleyebilirim. Ve dördüncü ve bana göre en düşük ihtimallerden bir tanesi beraberlik ihtimali. Bu maçta beraberlik nasıl olur? Şimdi gerçekten burada çok iyi dikkat etmemiz gereken şeyler var. Az önce saydığım özelliklerin birbirleriyle tamamen örtüştüğünü düşünürsek, hepsinin beraber olduğunu düşünürsek beraberlik ihtimali gerçekleşir. Hangi durumda? Tyson Fury Vladimir Klitschko maçındaki gibi işte jablarını kullanıp rakibini uzak tutması, teknik boks yapması, her ne kadar tekniği Usyk kadar iyi olmasa bile boyunun avantajını kullanarak Usyk'i kendisine yaklaştırmayabilir. 1. Body shotlarını vesaire kullanaraktan ki bence kullanacaktır. Sayı toplayabilir. 2. Üçüncüsü Usyk'i köşelere çullanıp sıkıştırıp yine oralardan sayılar çıkartabilir. Diğer taraftan Alexander Usyk ne yapabilir? Az önce söylediğimiz gibi ayaklarının hızını kullanıp, tekniğini kullanıp ve boks zekasını kullanıp Tyson Fury'ye içeriye girerekten yumruk isabet ettirebilir. Bu söylediğim şeyleri iki boksör de roundlara yayaraktan kimi roundlar Fury, kimi roundlar Usyk şeklinde karşılaşma ilerlerse zaten çok yakın bir sonuç olacaktır. Ve karşılaşmanın sonucu da beraberlik olarak sonuçlanacaktır. Yani sonuçlanabilir diye ihtimal olarak söylüyoruz. Tabi yine söylüyorum. Böyle büyük bir karşılaşmada bence beraberlik ihtimali o kadar da yüksek değil. Birazdan şimdi tahminimi yaparken sizlere hepsini bir araya getirerekten söyleyeceğim zaten. Evet, şimdi tahminime geldik. Benim bu 4 ihtimalden tahminim ne? Önce ihtimalleri hatırlatayım. Tyson Fury knockout'la, Tyson Fury sayıyla, Alexander Usyk sayıyla ve beraberlik. Hani şunu da bir ekleme yapayım. Neden bu ihtimaller arasında Alexander Usyk'in knockout'la maçı kazanması yok? Şimdi onu söyleyeyim. Şimdi Tyson Fury evet Deontay Wilder ile beraber karşılaştı. Tam 4 defa düştü. Francis Ngannou karşısında düştü. Ama ne kadar iyi bir boksör olursanız olun knockdown olabilirsiniz. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü az önce de söyledim. Ağır siklette böyle bir şeyler olabiliyor. Bir anlık bir dalgınlık, kafanızda farklı bir şeyin olması sizi bu durumlara sokabilir. Ama bu demek değildir ki Tyson Fury kötü boksör. Kesinlikle değil. Zaten bu hataları en az yapan kişi maçı kazanmış oluyor. Şimdi Deontay Wilder'ın yumruklarından knockout olmayan Tyson Fury, Francis Ngannou'nun yumruklarından knockout olmayan Tyson Fury ki düşüyor. Düştüğü zaman da vazgeçmeyen bir boksör Tyson Fury. Yine kondisyonu da çok yüksek. Geriye kalkıyor. 2 kere de düşse, 3 kere de düşse Tyson Fury yine kalkıyor. Bu da onun yine azim ve kararlılığını gösteriyor. Bu açıdan ben Fury'nin bu maç içerisindeki tutumunu çok sevdiğimi söyleyebilirim. Şimdi Alexander Usyk ne dedik? Yumrukları zamanla gittikçe şiddetleniyor gibi gözüküyor ama zaten ilerleyen roundlara doğru rakibini yorduğundan dolayı rakibinin takati kalmıyor. Bu durumda son roundlara doğru bir knockout gelebilir mi? Tabii ki. Ama ben böyle bir ihtimalin olacağını düşünmüyorum. Çünkü neden? Tyson Fury'nin de dediğim gibi kondisyonu çok yüksek bir boksör. Alexander Usyk'in de yumruk gücü gerçekten Tyson Fury kadar yok. Dolayısıyla Alexander Usyk
bence Tyson Fury'yi knockout edemeyecek. Bu özelliklerden dolayı. Bakın iki şey söyledim. Birincisi yumruk gücü Usyk'in düşük olması. Her ne kadar son roundlara doğru Fury'yi yormuş bile olsa, yorulmuş bir Fury bile o kendisini çullanıp maçın içerisinde mutlaka dinlendiriyor. Bu açıdan Fury kondisyonu yüksek olduğu için düşse bile ayağa kalkacaktır diye söyleyebilirim. Şimdi tahminime hemen geleyim. Bence bu maçı Alexander Usyk 3 hakem kararıyla beraber sayıyla kazanacaktır diye düşünüyorum. Neden? Nedenine de geliyorum hemen. 1. Tyson Fury'nin ayakları artık çok yavaşladı. Bu da Alexander Usyk'e karşı onu bir açık bir hedef yapacak. Diğer taraftan Alexander Usyk yine ihtimallerde de söylediğim gibi rahat bir şekilde içeriye girecektir. Bu yavaşlıktan faydalanaraktan ve teknik anlamda gerçekten Alexander Usyk üstün olduğu için farklı açılardan yine yumruklar bulabilir ve boks zekası da yine Tyson Fury'den üstün olduğundan dolayı bunları kullanacaktır ve Tyson Fury'nin yumruklarından da rahat bir şekilde kaçacaktır. Alexander Usyk hem kafasını zaten hareketli savunma olduğu için koruyacaktır. Çenesini koruyacaktır. Tyson Fury de tabii ki Alexander Usyk'in bazı yumruklarından yine kaçacaktır. Çünkü fentler ve eskivler konusunda Tyson Fury üzerinde boksör tanımıyorum. Dolayısıyla boy meselesinden de dolayı Alexander Usyk kolay kolay Tyson Fury'nin işte çenesine vesaire işte kaşına kolay kolay yumruk isabet ettiremeyecektir. Genellikle yani isabet ettirse bile bunlar daha düşük seviyede olacaktır. Body shotlarına yine Alexander Usyk yönelecektir. Ve Tyson Fury bu maçı ayakta tamamlayacağını ben düşündüğümden dolayı Alexander Usyk'in bu maçı sayıyla alacağını düşünüyorum. Zaten videonun başından beri aynı şeyleri aslında dönüp dolaşıp söylüyorum. Tyson Fury'nin kararlılığı, düştüğü zaman geri kalkması onu gerçekten özel kılıyor ring içerisinde. Ve Alexander Usyk'in de boks zekasının ve her özellikten Alexander Usyk'te bulunmasından dolayı, yetenekli bir boksör olmasından dolayı Tyson Fury'ye üstün gelecektir. Ama bu Tyson Fury'yi knockout etmeye bence yetmeyecektir. Ama Alexander Usyk savunması sayesinde Tyson Fury'nin yumruklarını kolay kolay da almayacaktır. Bazı roundlarda almış da olsa roundların çoğunu kazanaraktan maçı da tartışmasız dünya şampiyonluğunu da kazanmış olacaktır diye düşünüyorum. Tabi bu maçla alakalı en son dünya çapında nasıl yorumlar, tahminler yapıldı onlara da bakalım ve kanalımızdaki tahminlere de bakaraktan bu videoyu sonlandıralım istiyorum. Dilerseniz şimdi dünya çapındaki tahminlere geçelim hemen. Bu arada hemen unutmadan kilolardan da bahsedeyim. Son maçında 126 kilo gelmiş Tyson Fury ve Alexander Usyk de 100 kilo gelmiş. Yine bu kilolara yakın olacaklardır diye ben düşünüyorum. Belki Tyson Fury birkaç kilo daha hafif gelebilir. Çünkü fit görünüyordu gerçekten. Evet, dünya çapındaki tahminler bayağı bir artmış. En son pazar sohbetinde bakmıştık. Oraya göre bayağı bir tahmin gelmiş buraya. Ve %60'a %40 olmuş tekrardan. Hatırlayacaksınız 59'a 41'di. 60'a 40 olarak güncellenmiş tekrardan. Alexander Usyk'i de dünya çapında önde görüyorlar. Ve Alexander Usyk sayıyla kazanır diyenler, yani bu %60'lık kesimin içindekiler %85'i oluşturuyor. Ve Fury kazanır diyenlerin de %68'i yine sayıyla alır demişler. Yani dünya çapında da bu maçın sayıyla, hakem kararıyla biteceğini düşünüyorlar diye söyleyelim.
Bizim de kendi tahminimizin ne kadar tutarlı olduğunu da bir nebze buradan görebiliyoruz diye söyleyeyim. Şimdi kanalımızdaki yapılan tahminlere geçelim. 39 oy kullanmışsınız ve bunların %33'ünde Tyson Fury, %67'sinde de Alexander Usyk kazanır demişsiniz. Dünya geneline yakın bir sonuç olmuş. Gerçekten ben zaten söylemiştim Tyson Fury'ye oy verenler artacaktır diye bu pazar sohbetinde. Nitekim öyle de olmuş. Tabii herkesin kendine göre haklı sebepleri vardır. Lütfen bu videonun altına da yorum yazmayı unutmayın. Aramıza yeni katılan arkadaşlar oldu. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Yorum yapın. Ben yorumlarınıza hemen cevap veriyorum. Zaten hani amacım da bu. Güzel bir ortam oluşmasını sağlamak. Boksun ileriye gitmesini sağlamak. Türk boksörlerin şampiyon olduğunu görebilmek inşallah. Boks kalitemizi artırmak için gerçekten bu aramızdaki muhabbetlere, tartışmalara ihtiyacımız çok olduğunu düşünüyorum. Bu videomuz bu kadar diyelim. Gerçekten çok büyük bir maça doğru gidiyoruz. Dilerim gerçekten de güzel bir maç izliyor oluruz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.